O numara başkadır ama siz orada ekranda diyelim ki benim numaramı görürsünüz. Nasıl? Cengiz Hortoğlu beni arıyor deyip ekranda isminizi gördüğümde aslında siz beni aramıyor olabilir misiniz? O bir programla, indirdikleri bir programla onu yapabiliyorlar. Yani ben sanırken tamamen bir programla onu size istedikleri bir numarayı gösterebiliyorlar. Bu görünmez harf dolandırıcı son derece ciddi bir konu. Biz burada şu anda, ya inanır mısınız, insanların Emel Hanım hayatı mahvoluyor ya. Kim bilir size neler geliyor. Neler geliyor tabii, o kadar çok ki. Onlar özel olarak yaptırıp geliyorlar. O cihazla size yaklaştığında 4 santim yaklaşabilirse o temassız kart özelliği sizin devreye giriyor ve oradan para çekebiliyor. Ben buradan onlara bir çözüm söyleyeceğim. Lütfen buna dikkat etsinler. Kullanmadıkları zaman kredi kartını bir folyoya sarsınlar. Folyoya sarmaları durumunda kartı kesinlikle o temassız özelliği devreye girmiyor. Emel Hanım diyor bir evrakınız var diyor. Tamamen o şeyi giyiniyor. Üniformalarını giyiyor. Üniformalar falan giyiyor. Tabii geliyor diyor ki Emel Hanım bir evrak var diyor. Sarı bir zarf getiriyor size. Bunu diyor almanız için diyor bunu imzalamanız lazım diyor. Şimdi siz şu üstteki evrakı imzalamanız gerekiyor değil mi şunu? Ben imzalıyorum. Aslında alttaki boş senedi imzalamış oluyorum. Üstteki kağıdı imzalayayım derken alttaki boş senedi imzalamış oluyorsun. Ya dedim ki Allah Allah, yani gerçekten o kadar zor durumda olan insanlar var ki düşünün. Adam cebinde 5 kuruş parası yok. Bir de bakıyor ki 350, 400, 500 lira kendi adına kredi kullanılmış. Burada gençlerin hayatı mahvoluyor. Bakın gençlerin hayatı mahvoluyor. Bunun altını çiziyorum. Çok önemli. Yani genç bir insan 20 yıl cezaevinde kalabilir. Bu yayının başından beri zihnimde rahmetli Ferdi Tayfur'un hadi gel köyümüze geri dönelim. Aynen. Seyircilere bir formül söyleyeceğim. Bu çözüm. Bunu yaparlarsa böyle sıkıntılara karşılaşmazlar. Şu UYAP 4060 var. UYAP 4060. Ona abone olacaklar kendi operatörlerinden. UYAP 4060'a aboneyim. Benimle ilgili bir dosyamda veya başka bir şey olduğunda bana mesaj gelir. Bunu oldukları zaman zaten buna herhangi bir aylık ücret ödemiyorlar. Efendim merhabalar. Bugün hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konunun altını çizeceğiz. Çok kıymetli hukukçu Cengiz Hortoğlu ile birlikte yıllar sonra ben de onu gördüğüm için çok mutluyum. Televizyon zamanlarında defalarca program yapmıştık. Siz hoş geldiniz. Cengiz Bey siz de hoş geldiniz. Sizinle olmak benim için büyük mutluluk. Çünkü gerçekten çok değer verdiğim bir isimsiniz. Çok teşekkür ederim. Mütevaziliğinizle de, samimiyetinizle de, bütün başarılarınıza rağmen o mütevaziliğiniz hep devam ediyor. Ben bunu çok takdir ediyorum. Benim için en önemli şeylerden birisi o. Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz. Biz çok mutlu olduk. Şimdi bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Birkaç konuyu konuşacağız. Dolandırıcılık, sahte olan her şey çok popüler. Torun dolandırıcılığını mı konuşalım? Görünmez harfle bankalar üzerinden yapılan dolandırıcılığı mı konuşalım? Bence görünmez harf konusuyla girelim. Çok önemli. Banka ismiyle size bir mail ya da mesaj geliyor. Bankanın aynısı. İsim, mail adresi aynı. Orada bir harf daha var. Siz onu görmüyorsunuz. Devamı sizde. Ya bu gerçekten çok önemli. Şimdi biz herkese diyoruz ki hani işte mailin nereden geldiğine dikkat edin diyoruz. Tamam, dikkat ettiniz. Baktınız ki gerçekten sizin bankanızın mail adresi. Tamam dediniz. Halde tıkladınız. Diyor ki işte orada mesela mailde. Şu kadar faturanız var diyor. Biraz dikkat çekici olmak için yüksek bir fatura söyleyebiliyor. Yani sizi hareketletecek bir şey. Ve diyor ki linki tıklayın diyor. Şimdi siz tabii ki o harf, yani zaten birebir aynı mail adresi kullanamayacağına göre orada başka bir mail adresi ama o ekledikleri harf veya sayı görünmüyor. Onu biz göremiyoruz. O yüzden de inanıyoruz gelen mail. Bankadan geldi. Tabii bankadan geldi veya başka bir kurumdan geldi diyoruz. Onu linki tıkladığımız anda malware denilen bir virüs giriyor telefonumuza. Yani telefonu kontrol ellerine geçebiliyor. Veya işte bütün hesap bilgilerimizi ele geçirebiliyorlar. O yüzden yani mutlak surette çok dikkat etsinler. Böyle bir şey gelmesi durumunda bile kendilerindeki mail adresinden yazsınlar. Yani kendilerinde bulunan ayrı oraya değil de mesela ya da oradaki linki tıklamasınlar. Hani çünkü insanlar şunu da diyor. Ya tamam da bankadan bir şey gelmiş, hani bakmayayım mı? Girersiniz mobil bankacılığınıza kendinizin. Orada ne var ne yok zaten görürsünüz. Maile inanmayın. Mobil bankacılığınıza girin ve oradan teyit edin. Oradan teyit edin. Ve kesinlikle oradan mesela gelen telefonu, mesela bir telefon numarası geliyor. Ya öyle şeyler yapıyorlar ki telefonlar da çok benzer olabiliyor. Sadece bir rakam farklı olabiliyor. Veya başka bir takım sistemlerle birebir o telefon bile olabiliyor. Çünkü bazen yapay zeka sistemleriyle tutuyor, aynı numaradan da geliyor olabilir. O yüzden hiçbir zaman bu tür şeyler değil, kendilerinde bulan numaradan arasınlar. Veya mobil bankacılığına girip orada ne var ne yok onu görsünler. Ya bu görünmez harf dolandırıcı son derece ciddi bir konu. Ya biz burada şu anda, ya inanır mısınız, insanların Emel Hanım hayatı mahvoluyor ya.
Ya Kim bilir size neler geliyor. nereye geliyor? Tabii çok, o kadar çok ki. O kadar çok ki. İşte hakkında diyor ki adam benim param yok, ne olacak ki diyor. Gidiyor adam hakkında kredi kullanıyorlar. Bir bakıyor bankada parası yok ama bir de borçlanıyor üzerine. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Çok çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de bu temassız kredi kartlarının kullanıma açılması ile birlikte başka bir sorun doğdu. Ben mesela bu konuda çok şüpheciyim. Mutlaka şifreli yapmaya çalışıyorum ama hayatın trafiğinde sistem de bizi hep hıza mahkum ediyor. Temassız kredi kartı çantamda duruyorsa bu hangi risklere gebe? Bir markete bir yabancı giriyor. Orada alışveriş yapacakmış gibi sıraya giriyor. Sonra diyor ki ben pasaportumu evde unutmuşum diyor. Çıkıyor gidiyor, alışveriş yapmadan gidiyor. Sonra müşterilerden biri sırada, ya o da sırada, ya bakıyor ki ödeme yaparken hesabından, kredi kartından yüksek miktarda bir para çekilmiş. Şaşırıyor. Nedir bu? Bakıyor. Ve anlıyorlar ki işte bu size bahsettiğim bu 4 santim dolandırıcı. Yani siz şimdi bu temassız kartla, o bir işte cihazla, diyelim ki bu cihazlar zaten onlar özel olarak yaptırıp geliyorlar. O cihazla size yaklaştığında 4 santim yaklaşabilirse o temassız kart özelliği sizin devreye giriyor ve oradan para çekebiliyor. Ben de market kasasında sırada bekliyorum. Tabii sırada bekliyoruz. Veya toplu taşıma araçlarında. Toplu taşıma araçlarında daha insanlar yakın bir yerde olabiliyor. O yüzden mesela daha sonra ertesi gün yine geliyor aynı kişi. Tekrar bir başkasını çarpmak için geliyor. Ve o sırada market sahibi bir dakika tamam peki diyor. Hani alışveriş yapacak güya. O sırada onlar zaten bir gün önceden kameradan izliyorlar. Bakıyorlar ki bu kişi gelmiş bir yabancı ve gerçekten de o işte çok sokulmuş ona. Çok yaklaşmış. Belli ki bu şekilde bu kartı bu şekilde kullanmış. Bu bir cihaz. Evet. Kredi kartımda benim çantamda Evet, 4 santim yaklaşması Yaklaştığında- ve şöyle eğer bu çantaysa şöyle yapması içeriden para çekmesi için yeterli. Bir daha markette falan bu iş daha Kolay. pratik. Çünkü kart elinizde. Genelde kart elimizde. Kart elinizde ve yaklaştığında 4 santim yaklaştığında zaten birkaç saniye yaklaşması yetiyor. Bir saniye bile yaklaşması yetiyor. Ben buradan onlara bir çözüm söyleyeceğim. Lütfen buna dikkat etsinler. Ya folyo yani şeyi kullanmadıkları zaman kredi kartını bir folyoya sarsınlar. Folyoya sarmaları durumunda kartı, kredi kartlarını kesinlikle o temassız özelliği devreye girmiyor. Manyetiği bozulmuyor mu? Bozulmuyor. Hayır bozulmuyor. O folyoya sarmaları veya bir de bunun için ya bu özel cüzdanlar da varmış. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yani bu temassız özelliğini yani siz kullandığınız Zarar zaman vermeyecek şekilde cüzdanlar da varmış. Folyoya sarabilirler ve bundan bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bugünlerde mi geldi Cengiz Bey? Vallahi Kredi işte dikkat kartımızı etmek folyoya gerekiyor. sarıp Dikkat öyle mi koyalım cüzdana? Vallahi dikkat etmek gerekiyor. Ya da temassız özelliğini her zaman açık tutmayabilirsiniz. Çünkü mobil bankacılıkta biliyorsunuz onu kapatabiliyorsunuz. Kapatırsınız. Alışveriş yaptığınız zaman açarsınız. Daha sonra tekrar kapatırsınız. O da olabilir Ama ama öyle bir hız çağındayız ki Cengiz Evet. Bey. Hepimizinki açık. İster istemez. evet. Yani şifreli alışveriş yaparken sizden sonraki müşteri rahatsız bile oluyor. Ya uzaktan kumanda keşfedilmiş sen hala kalkıp yapıyorsun. Şunu Doğru temassız söylüyorsunuz. Doğru yapsana söylüyorsunuz. diye artık söylüyorsun. hız çağındayız. Peki böyle bir uygulamayla kredi kartından para çekildiğinde bankalar bu cihazı tanımıyorlar mı? Ayırt edemiyorlar mı? Yurt dışına çekiliyor genellikle. Gelip Türkiye'de mesela o olayda, o işte bahsettiğim market olayında çekim yurt dışında yapılmış ya başka bir para birimi. Başka bir para 100 birimi. dolar, Mesela, 200 tabii, dolar tabii, çekmiş Türkiye'den oradan. değil. Türkiye'de TL cinsinden çekmiyorlar. Türkiye'den değil. Tabii işte mesela o ülkenin yani çekilen paranın çünkü ülke isimleri vermek istemiyorum hani bir yanlış algılama olmasın diye. Oranın O ülkenin- para birimiyle. Oranın para birimiyle çekmişler. Para birimi. Şeytanın aklına gelmez. Tabii. Yani siz sanki oraya gitmişsiniz, alışveriş yapmışsınız gibi o para oradan çekilmiş. Bir tabii bunların şimdi kullandıkları cihazlarda limiti de arttırabiliyorlarmış yani. Limiti de arttırabiliyorlar. Cihazın böyle bir özelliği var. Öyle yani o şekilde onu dizayn ettirebiliyorlarmış yani. Yani kredi diyelim ki kartımın yani 2000 10 bin yani- liralık yani- limiti var. Cihaz öyle ki Evet. daha fazla çekim yapabiliyor ondan. Şöyle temassız limitler daha düşük ya. Temassız limiti daha düşük. Mesela diyelim ki sizin kredi kartınızın limiti 11 olabilir ama temassız özelliği 1000 liradır mesela örneğin. Hı. Onu yükseltiyor. Temassız olarak çekim özelliğini yükseltiyor. O şekilde çekebiliyor. Ya işte insanların ben bin bir zorlukları kazandıkları parayı o kadar canı içim acıyor ki. Ya zaten insanlar bir takım ekonomik sıkıntılar olabiliyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani o insan için 1000 lira, 2000 lira, 5000 çok büyük para. Ya bir de ayrıca bunun bakın size önemli bir yanı var. Psikolojik yanı var. Yani burada kendinizi aldatılmış hissi müthiş de çöküntü yapıyor insanda. Benim kaç arkadaşım dolandırılan arkadaşlarımdan psikolojik tedavi görenler oldu. Çünkü
bu haksızlığı tamir edemiyor. Ya da diyor ki ben nasıl düştüm bu hataya diyebiliyor. Bu olayı değil de başka benzer olaylarda. Ben nasıl böyle bir hata yaptım diyerek kendini de suçlayabiliyor. Olayın yani iki boyutu var. Hem maddi hem de aynı zamanda psikolojik boyutu var yani. Üzülüyor insanlar. İlamsız takip konusu çok önemli. Çok önemli. Öncesinde görüntülü aramayla yapılabilecek modifiyeler, manipülasyonları soracağım size. Bazen benim de başıma geliyor. Tanımadığım, kayıtlı olmayan bir numara görüntülü arıyor. Tabii ki açmıyorum. Açsam ne olur? Açarsınız, açtınız diyelim. Yani bir şey konuşmazsanız bir şey olmaz. Kim olduğunu bilmiyorum. Tabii. Bastım, açtım. Diyor ki siz diyor Emel Hanım'sınız, Emel Özü vurmuşsunuz. Onlar diyor. biliyorlar benim kim olduğumu. Ya zaten bakın kişisel verilerimiz şu anda birçok kişinin elinde. O kadar çok bilgiye sahipler ki bizimle ilgili. Telefon numaralarımız, ana adı, baba adı, vatan, her birçok bilgiye sahipler. Siz diyor Emel Hanım mısınız diyor. Siz evet diyorsunuz mesela. Ya da başka bir soru soruyor. Ona evet diyebilirsiniz. O evetleri alıyor. Bir yapay zekayla ona bir sözleşme ekliyorlar. Siz sanki onlarla bir sözleşme yapmışsınız gibi bir duruma getiriyorlar. Parçaları birleştiriyor. Birleştiriyor montajla. Ertesi gün hani gidip yasal yolla falan gitmiyor önce. Zaten büyük olasılıkla gitmiyordur. Ertesi gün de başka birisi arıyor. Sizi paniklatıyor. Diyor ki bakın diyor siz diyor dün diyor şu sözleşmeyi diyor onay vermişsiniz diyor. Sözleşme ve size dinletiyor onu. Şu kadar parayı gönderin diyor yoksa diyor hani bu sözleşmede işte tazminat ödersiniz. Şöyle yaparsınız. Zaten şunu kullanıyorlar. Panikletme. Endişelendirip orada o an size ani karar verdirtmeye çalışıyorlar. Yani siz diyelim ki hani ertesi güne bıraksanız zaten diyeceksiniz ki yani avukatımı arayayım. Şunu çare bakayım diyeceksiniz. O an size hemen o an şu kadar parayı gönderelim konuyu kapatalım diyor. Siz de diyorsunuz ki hani tamam lanet olsun hani bu parayı ödeyeyim de bitsin gitsin diyebiliyorsunuz. Yani hemen ertesi gün zaten ya da aynı gün birisi başka bir yani bunlar adeta bir şey gibi çalışıyor. Bir ekip halinde çalışıyorlar. Birisi diyelim ki telefonla işte o bağlantıyı kurup o kayıtları alıyor. Diğeri başka tahsilat kısmına geçiyor. Böyle bayağı bir organize bir var. şebeke. Organize bir şebeke. Tabii organize bir şebeke. Sabah 9 akşam 5. Yani mesaileri var, mesai saatleri var. Ya büyük şirketleşmişler neredeyse yani. Şebeke haline dönüşmüşler. Bayağı mesaiyle çalışıyor bu dolandırıcılar. Mesai. Tabii mesai bir çalışıyor. Çok yakalandı biliyorsunuz. Çok yakalananlar oldu yani. Emniyet mensubu diye kendilerini yansıtanlar var. Onlar da Arkadan var, telsiz tabii, sesleri tabii, geliyor. Tabii çok var. Sizi yine panikleterek peş peşe sorular soruyor. Arada doğru sizinle ilgili bilgileri veriyor. Örneğin işte siz Antep'lisiniz değil mi Cengiz Bey diyor. Evet, nereden biliyor diyorsunuz. Tabii. Güven geliştiriyor. Ya işte bankadan arıyor gibi arayabiliyor. İşte kendisini bankacıymış gibi göstererek arayabiliyor ve sizinle ilgili bilgileri veriyor. Mesela kredi kartınızla ilgili bilgi veriyor şunu. Yani siz artık diyorsunuz tamam ya benim bankamdan arıyor belli ki diyebiliyorsunuz. Diyor ki işte örneğin sigorta diyor. Ya bir kadının bir dolandırılma vakası var. Gerçekten şaşırırsınız yani. Diyor ki kadına siz diyor hani ödemelerinizi düzenli yaptığınız için diyor. Biz size diyor sigorta primini diyor iade etmek istiyoruz diyor. Kredi kullanmışsınız zamanında diyor. O da tamam diyor ama tamam banka. Bunlar aynı zamanda Emel Hanım ikna etme yetenekleri yüksek olan insanlar. Bunu kabul etmek lazım. İkna ediyor sizi. Sizinle ilgili çok bilgi araştırıyorlar. O bilgilerle geliyorlar. Diyor ki o zaman diye birlikte diyor biz bunu yapalım diyor. Hesabınıza diyor bunu diyor yapalım diyor. Geçirelim diyor. Mesela prim ne kadar? Diyelim ki işte 10 bin lira, 5 bin lira prim. Birdenbire bakıyorsunuz siz de orada mobil bankacılığa giriyorsunuz ya bakıyorsunuz ya hesabınızda sizin birdenbire 500 bin lira para gelmiş. Diyorsunuz ki ya Allah benim hani alacağım şey prim telefon da vardı. Yani 5 bin lira nasıl 500 bin lira geldi diyorsunuz. Ya diyor hiç söylemeyeyim bir yanlışlık oldu diyor. Biz diyor teminatı da size göndermişiz diyor. Onu siz bize diyor gönderin şu hesap numarasına diyor. Bir IBAN veriyor ona yollatıyor. Bakın. Sonra kadın telefonu kapatıyor. Mobil bankacılığa giriyor ki o 500 bin lira kendisinin başka bir hesabından çekilmiş. Kendisine gönderilmiş. Yani o gelen 500 bin lira kadının kendi parası. Ve kendi rızasıyla o parayı işte diyelim ki 495 bin lirasına hani şey alıyor ya. Kadın kendi eliyle 500 bin lira göndermiş oluyor. İşte 5 bin lirasını kesiyor ya da 10 bin lirası yani işte sigorta primini kesiyor. Onu kesin diyor. Hanımefendi onu kesin diyor. Yani siz kendi priminizi biz yanlışlık oldu diyor. Teminatı size yollamışız diyor. Kendisi sigorta şirketinden arıyor gibi gösteriyor. Kadın da seviniyor 5 bin lira havadan gelen para bugün diyor. Sonra kapatıyor. Giriyor ki oradan hesabından. Yani kendisinin vadeli bir hesabını bozmuşlar. O parayı oradan alıp
Kendisine yollamışlar. Az önce dediniz ki bütün kişisel bilgilerimiz ortalarda Evet, dolaşıyor. evet, bu çok Peki önemli. bununla ilgili bizim almamız gereken önlemler ne yapabiliriz? En azından birkaç tane var mı? Evet. Hani kolu kaptırmayalım. Ya şimdi, El gitti de kolu kaptırmayalım. ya mesela 2 faktörlü koruma çok önemli bir şey. Yani bütün işte bu sosyal medya olsun, şu olsun, bu olsun. 2 faktörlü eğer mesela diyelim ki işte çünkü en çok dolandırıcılıklardan birisi de sosyal medya dolandırıcılıkları var. Hesabınızı ele geçiriyor. Sizin bütün ne kadar takipçiniz varsa onları da dolandırabiliyor. Çift 2 faktörlü koruma Ay Allah çok korusun. çok önemli bir şey. Çok çok önemli. Yani onu bir defa mutlak surette yapsınlar. 2 korumalı faktör. İki- Instagram kullanan herkesin uygulaması Bütün diğer gereken bir sosyal formül. medyaların tamamında var sanıyorum yani bildiğim kadarıyla. İşte diğerlerinde de var. Yani birçoğunda var. Yani o 2 faktörlü son derece önemli. Mesela şifrelerini. Ya şimdi 1, 2, 3, 4 diye şifre olmaz. Yani bir de şifrelerini mesela biraz daha karmaşık olarak mesela ana adı baba adı şifre olmaz. Ne yazık ki bunu yapıyorlar. Ya bir de bakın yapılan en büyük hatalardan birisini biliyor musunuz? Telefonuna şifrelerini yazıyor. En büyük hatalardan bir tane. Şifreleri sık sık değiştirmeleri önemli bir şey. Bir de sonra E-Devlet'e girip arada bir girip orada mesela diyelim ki sizin gayrimenkulleriniz var. Birisi bu önemli aklıma gelmişken onu paylaşayım. Bunu birisi sahte vekaletname çıkardı diyelim. Sizin adınıza gidip bunu satacak. Bunları önlemenin yolları var. Onu siz orada işte girdikleri zaman zaten onu gösterir kendilerine. Yani orada bir başkasının vekaleten satış yapmasını oradan engelleyebiliyorsunuz devlete. Bir takım işlemler yapıyorsunuz orada. Onları yani vekaleten birisi gidip sizin adınıza o gayrimenkullerinizi satamıyor. Ayrıca cep telefonunuzu mesela mutlak surette girin. Mesela tapu ile ilgili şununla ilgili. Tapuda herhangi bir şey yapılacağı zaman size mesaj gelir. Arada bir E-Devlet'e girip kendi adlarına telefon var mı? Yani yeni bir Telefon hattı. Tabii onu biraz sonra konuşacağız zaten. Yani o mesela kendi hatlarına verirse kimlik bilgileri çalınarak başka bir hat var mı yok mu? Onu arada bir yani 3 ay 5-6 ayda bir girdikleri zaman baksınlar. Yani E-Devlet burada çok korunaklıdır diyebilir miyiz? E-Devlet üzerinden yapılabilecek başka manipülasyonlar var mı? Ya şimdi açıkçası öyle bir şey ki Emel Hanım, her gün yeni bir yöntemle karşımızda. Yani şu %100 korunaklı, şu böyle bir deme şansım yok. Olay Yani biz olduktan burada, sonra oradaki açığı görüyoruz değil mi? yani evet yani çünkü bunlar da yani bu dolandırıcılar açıkçası adeta bir acayip araştırma geliştirme çalışması yapıyor. Her gün yeni bir şeyler. Yani diyelim ki biz bir şeyi çözüyoruz, ardından başka bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar. O yüzden özellikle bu yapay zekanın falan gelişimiyle birlikte çok fazla sayıda artık ellerinde imkan oldu. Eskiden mesela yan kesiciler vardı. İşte diyelim ki siz cüzdanınızı koruduğunuz zaman kendinizi korumuş oluyordunuz. Telefon demek artık ne demek biliyor musunuz? Bütün hayatınız demek. Siz telefonunuzu bir kafeye gittiğiniz zaman herhangi bir yere gittiniz, masaya bırakıp gider misiniz mesela? Bırakabilirsiniz. O telefonu bıraktığınız zaman neler oluyor biliyor musunuz? Ya mesela bir tane bir vaka var. Bırakıyor, gidiyor birisi işte lavaboya gidip geliyor ki orada bir şey yok daha. Akşam eve gidiyor. Adam birisi arıyor. Çocuğa diyor ki işte sen diyor nasıl beni tehdit edersin? Kimsin şu falan diyor. Meğerse orada yan masadaki birisi alıyor telefonu. Tehdit etmek istediği birisine o çocuğun mesajından tehdit mesajları yolluyor. Tehdit mesajları yolluyor. Daha sonra siliyor mesajı. Çocuk şaşırıyor ya tanımıyorum ben sizi diyor. Sonra anlıyor ki sonradan kamera kayıtlarıyla falan tabii ortaya çıkıyor bu. Yani telefonunuzu bir de hiçbir yere bırakmasınlar kardeşim. Telefon çok önemli bir şey. Mobil bankacılık şifrelerini sık sık değiştirsinler. E-Devlet şifrelerini sık sık değiştirsin. En azından 3 ay 6 ayda bir. Mutlak surette değiştirsinler. Bunlar bir de karmaşık şifreler. Karmaşık şifreler kullansınlar. Ana adı baba adı işte 1, 2, 3, 4, 5 bunlar şifre değil. Ya bunlar şifre değil. Kolay olsun. Bir de Instagram'dan gelen mesajlar var DM kutusuna. Evet. Mesela o fotoğrafı nasıl paylaşırsın? Evet. Evet. Bu çok önemli. Çok Sen önemli. de diyorsun ki hangi fotoğraf ya? Evet. Altta tıkla gör diyor. Ya diyor ki mesela utanmıyor musun bu resmi paylaşmaya diyor. Şimdi orada hem utandırıyor karşıdakisi hem paniğe sürüklüyor. Nedir o? Utanmıyorsun. Yani sadece mesaj bunlar. Utanmıyor musun bu resmi paylaşmaya diyor. Altında bir link var. Siz linki tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda ya işte burada bir defa kötü amaçlı yazılım konusu var. Yani bilgisayarınızı, telefonunuza ve bilgisayarınıza Emel Hanım. O birisi gönderdiği anda telefonun kontrolü tamamen ellerine geçebiliyor. Siz burada tuşlara dokunduğunuz zaman bile onu görüyorlar artık. Telefon tamamen ellerine geçiyor. Her manevrayı Tabii oradan her şeyi görüyorlar. oradan görebiliyorlar. Her şeyi oradan görebiliyorlar. Yani o yüzden yani kesinlikle bu tür hani tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara
Hiçbir şekilde o linkleri tıklamayacaklar. Bir diğer dolandırıcılık da yine sizin başka duygularınızla oynayıp aşk tuzağıyla Evet. dolandırıcılık. Nedir o? Önce bir saha araştırması yapıyorlar. Kimleri biz bu tuzağa düşürebiliriz? Onu tespit ediyor. Ondan sonra diyor ki mesela genç bir adama kız yazıyor. Güya kız yani. Yani çetenin bir elemanı. Ben diyor seni diyor işte profilini gördüm çok beğendim diyor. Seni diyor çok gerçekten konuşabilir miyiz falan diyor. O da ona ilgi gösteriyor. İşte ondan sonra müstehcen bir takım yazışmalar da olmaya başlıyor. Seni seviyorum şu diyor. Ardından o bir süre devam ediyor birkaç gün. Sonradan profil birdenbire yok oluyor. Ertesi gün o kızın kendisini babası veya bir akrabası gibi tanıtan birisi arıyor. Diyor ki sen diyor benim diyor kızım diyor işte 16 yaşında diyor. 15 yaşında diyor. Sen diyor nasıl diyor görüşürsün konuşursun diyor. Şu mesajları yollamışsın diyor. Sen diyor biliyor musun diyor ben diyor bundan sonra artık diyor seni mahvedeceğim diyor. Tazminat davası, ceza davaları sen artık işin bitti diyor falan. İyice şey yapıyor. Çünkü bir takım resimler falan da yani resim yolluyor. Kız da ona öyle güya kız yani. Kız bilmiyoruz onun cinsiyetini. O muhtemelen bıyıklı bir adam. Bu tabii canım tabii. Ve o resimler de diyor elimizde şu anda diyor. İyice bunu korkutuyor. Yani akrabası rolünde olan, babası veya abisi veya rolünde olan. O şimdi iyice artık endişe hazır. Fotoğrafta yolladıysa. Tabii. Evet, titremeye başlıyor. Bunu 15 giriyor internete bakıyor tabii o genç adam. Bunun cezası 10 yıl 15 yıl ceza bakıyor görüyor bunları. Ardından bir başkası arıyor. Kendisini yasal yetkili gibi tanıtıyor. Diyor ki siz diyor böyle bir şey yapmışsınız diyor. Sizin hakkınızda diyor. İşte, suç duyurusu var. Suç duyurusu var diyor. İşte bu kadar diyor. Bunun cezası var. Biliyor musun sen diyor bu cezayı diyor ne kadar yatacağını biliyor musun diyor. Artık hayatın bir sene bitti diyor. Ayrıca da diyor. Bütün diyor ailen diyor işte herkes diyor öğrenecek diyor senin. Hem yüz kızartıcı bir suç. Küçük bir kıza tabii ki yüz kızartıcı bir suç. Aynen. Küçük bir kıza bu şekilde diyor bir tacizde bulundu. Herkes öğrenecek diyor. Peki ne yapacağız? Diyor ki şu kadar para göndereceksin diyor. Parayı gönderiyor. Bir de bakın ne yapıyorlar. Mesela diyor ki işte 300 bin 500 bin. Diyor ki paran diyor askıda kalmış diyor. Bir de askıda kalmış öğrenmişler. Yani paran diyor bize düşmedi. Sen bunu tekrar yolla diyor. Biz daha sonra sana diyor fazlasını göndereceğiz diyor. Falan diyor. Bir daha ne kadar alabilirse kopartıyor ve bu şekilde dolandırılmış aynı oluyor. para transferini paran askıda kalmış eli bize ulaşmadı diyerekten birkaç kez tekrarlatıyor. Evet. Yani bir taşla 4 dolandırıcılık yapıyor. Tabii. Nereye kadar giderse. Artık yani o kişi ya mesela aynısını internette mesela ikinci el eşya dolandırıcılığında da yapıyorlar. Mesela ya zaten insan ikinci el ekonomik yönden sıkıntı olan birisi ikinci el eşya alıyor. Tabii. 4 kez 5 kez ödeme yapanlar var. Zaten tıkladan da onu bir mesaj bölümüne düşürüyorlar. Diyorlar ki işte hemen derhal diyorlar yani şey yap biz bunu işte şöyle ben yurt dışına gideceğim diyor. Başka şehre taşınıyorum diyor. 2 kez, 3 kez, 4 kez havale yapanlar var. Gönderiyor. Askıda kaldı. Bir daha. Askıda kaldı bir daha. Çünkü bir de falan yakıyı kaptırdığı için sonra bunlar ikna etme tehlikeli gerçekten çok yüksek. İkna eder. Hepimizi ikna edebilirler yani. O yüzden de hani hiç kimse şöyle bir şey düşünmesin. Ben çok akıllıyım. Hayatta beni kandıramazlar. Hiç öyle değil. Hepimiz beni de kandırabilirler. Herkesi kandırabilirler. Canan Karatay. Tabii. Hatırlıyorsunuz. Yani herkes bu tuzağa düşebilir. Hiç kimse kendini böyle dokunulmaz zannetmesin. Çünkü bu adamlar, bunlar gerçekten profesyonel dolandırıcı. Yani böyle hani ben bu işi hani gideyim de bir spor olsun diye yapmayayım bu işi. Gerçekten bir ekip halinde çalışıyorlar ve profesyonel dolandırıcı. O yüzden sistemli çalışıyorlar. Tabii, organize dolandırıcılık. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızın bazılarını biliyorduk. Bazılarını yeni öğrendik. Haber bültenlerine türevlerinin yansıdığını biliyoruz. Ama şimdiki başlığa ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Bunu sizinle hemen paylaşmam lazım. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Çok önemli bir konu. Adı ilamsız takip. Cengiz Bey nedir ilamsız takip? Emel Hanım bu konu var ya o kadar önemli bir konu ki. Halen daha bana arada bir arkadaşlarım arıyor. Ya bana böyle bir takip yapıldı. Bir şey yapmam gerekir mi diyorlar. Bu çok önemli bir konu. Bu şimdi herkesin başına gelebilir mi? Herkesin başına gelebilir bu. Şimdi şöyle. Bir defa bakın profesyonel bu dolandırıcılar şöyle yapıyorlar. Emel Hanım. Şimdi önce bir kişi gözüne kestiriyor. Maddi durumu iyi olan, işte hali vakti iyi olan, mal varlığı olan, parası olan şu bu. Gözüne kestiriyor. Önce onun hakkında bir araştırma yapıyorlar. Adresin her şeyi öğreniyor. Sonra bakın insanlar böyle sosyal medyada diyor ben tatile gidiyorum. Yapmayın ha bunu. Tatile gidiyorum demeyin ya. Ya ne gereği var buna? Nereye gideceğinizi yazmayın orada.
Öğreniyor. Diyelim ki 15 gün 20 gün tatile gidecek. Tamam, şu anda bu kurban artık onlar için mağdur, onlar için iyi bir kurban. Dolandırıcılığın bedeli çok büyük. 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon dolandırabilirler. Onu keşfettikten sonra, onu belirlendikten sonra gidiyor icra dairesine bir form dolduruyorlar. Bir form. Mesela diyelim ki ben şöyle bir elime kağıdı alıyorum. Emel Özuğur'dan 100 bin lira alacağım var diyorum. Siz diyorsunuz ki nerede bunun senet, değil mi? Senet belge. Hani nerede? Yok, buna gerek yok. Yani sizin benim icraya gidip de sizden alacaklı olduğumu belirtmem için bir belgeye gerek yok. Bak, bunun altını çiziyorum. Bizi izleyenler lütfen dikkat edilmesinler. Tanışıyor olmamıza bile gerek yok. Yok, hayır, hiç tanışıyor olmamıza falan gerek yok. Siz bir dolandırıcısınız, beni tanımıyorsunuz. Evet. Hedefe beni koyuyorsunuz, araştırıyorsunuz. Önce araştırıyorum, tatile gittiğinizi öğreniyorum. Şartları uygun görünce elinize kağıdı alıp dilekçe vermeye gidiyorsunuz. Emel Özuğur'un bana 50 bin dolar borcu var deyip dilekçeyi veriyorsunuz. Sınır yok. 100 bin dolar, 500 bin dolar, ne kadar verseniz değil. Emel'in bundan haberi yok. Formlar var. İlamsız takip formları var icra dairelerinde. Böyle formlar var. Alacaklı yazar. Borçlu, borç miktarı yazar. Onları siz formları doldurursunuz. İcraya koyarsınız. Harcını ödersiniz. Bir harç yatıracaksınız. Sonradan icra dairesi, yasa böyle zaten, alır onu size tebligat olarak çıkartır. Emel Hanım'ın Emel Hanım'a o tebligat çıkar. Hızlı gönderirler. Yani çünkü belli bir farklar ödediğiniz zaman posta daha hızlı gönderebiliyorsun. Gönderirler ve gelir size. Ne diyor? Muhtarlığa mı geliyor? Şöyle size gelir, eve gelir. Eve gelir. Eve gelir ama evde kimse yok. Postacı geldi mecburen, yani yasa böyle, bakın. Niye böyle yapıyor demesinler bize. Postacı getirdiğinde bunu baktı evde yok. Kapıya bir kağıt koyar. Eğer komşuya da bilgi verebilir. Sonra da gider bu tebligatı muhtarlığa yapar. Muhtarlığa götürür bunu. Muhtarlık alır onu, imzalar. Tebligatı alır kenara koyar. Muhtarlığın size bildirmek gibi, aramak gibi görevi yok. Ve o 7 günlük süre, bakın 6. bu 7 günlük süre o gün başlar. Yani işte tebligat günü değil, ertesi gün başlar. 7 günlük süre başladı mı? Başladı. Ve 7 gün süre geçti. Siz itiraz etmediniz. Haberim yok ki. Artık o kişi sizden 100 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar alacak veya 1 milyon dolar alacaklar neyse. Alacaklar artık. Kesinleşti, alacak. Ben mahkemeye çıktım, kağıt elime ulaşmadı, evde yoktum. Bak, bunlar var. Yani siz tamamen hiçbir çıkış yolu yok değil. Siz elbette menfi tespit davası açarsınız, şunu bunu yaparsınız ama çok büyük mücadele vermeniz gerekir. Çünkü o şey kesinleştikten sonra, diyelim 7 gün gitti ya, siz yoksunuz yani zaten, kesinleşti. Bankada paranız var. Ne olacak? Haciz, ben abi alacaklıyım artık. Emel Hanım'ın alacaklıyım. O bankadaki icra dairesi yazar. O paralar dosyaya gelir. Dosyalarını çekebilirler. Gayrimenkullerin üzerine haciz koyabilirler. Hatta siz yokken evinize haciz memuru gelip bütün koltuklarınızı, masanızı, sandalyelerinizi kaldırabilir. Yolda polis durdurup arabama el bile koyabilirler. Tabii. Bakarsınız ki siz kredi kartlarınız, yani sadece kredi kartlarınız var ama işte bütün hesaplarınız tamamen icraya gitmiş olabilir. Biz çok nadir bir şey mi konuşuyoruz, yoksa sahada siz sıkça bunları görüyor musunuz? Şimdi bakın, benim bu söylediğim tabii çok bir ekibin yaptığı bir iş. Ama bazen de öyle şey oluyor ki çok basit bir şekilde. Diyelim ki birisi size bir icra takibi yapıyor. O da dolandırıcı ama daha küçük çapta. Bir tebligat geliyor size. Ya arkadaşlarım var benim çok yakın. Ya diyor ki, ya Cengiz saçmalama, böyle bir şey olur mu diyor ya. Adamın diyor bende diyor alacağı yok diyor. Senet yok, çek yok, tanımam diyor. Bana nasıl icra takibi yapar? Ben bunu itiraz etmeme gerek yok ki diyor. Bakın. İtiraz etmeme gerek yok ki diyor. Ya ısrar ediyorum. Bak, itiraz etmezsen kesinleşir diyorum. Zor ikna ediyorum. Çünkü mesela diyelim ki işte bu kadar böyle detaylı çalışmadı da dedi ki ya ben bir deneyeyim dedi şansımı. Emel Hanım'a bir tebligat yolladı. Şu kadar alacaklıyım diye yolladı. Siz de bunu nasıl olsa, ya ben bu adamı tanımıyorum ki baktınız. Bir işim yok ki, buna ben niye itiraz edeceğim ki? Değil mi? Ya tanımadım, bilmedim. İtiraz etmeyebiliyorsunuz. İtiraz etmediğinizde yine bir önceki durum sonuç oluşuyor. O yüzden bu ilamsız takip böyle bir yasa böyle yani. Yasa böyle. O yüzden de hani benim alacaklıyım demem icraya size vermem için yeterli. Alacaklıyım. Ben alacaklıyım. Bitti. Ama daha sonra tabii ki elbette menfi tespit davası açarsınız. Gecikmiş itiraz yolları var, şu var ama bunlar çok meşakkatli ve zor yollar. Çünkü teminat yatırmanız gerekir. Bir defa durdurmak için o icrayı, o para kadar oraya teminat yatırmanız gerekir. Mahkeme böyle bir şey isteyebilir. Şimdi ben burada onlara, bizi değerli seyircilere bir
formülü söyleyeceğim. Bu çözüm. Bunu yaparlarsa böyle sıkıntılara karşılaşmazlar. Şu UYAP 4060 var. UYAP 4060. Ona abone olacaklar kendi operatörlerinden. UYAP 4060. Tekrar diyorum ki çünkü bu gerçekten yaşamsal derece. Ben mesela UYAP 4060'a aboneyim. Benimle ilgili bir dosyamda veya başka bir şey olduğunda bana mesaj gelir. Onun çeşitli abonelikleri var. İşte tam abone, kişisel abone falan gibi. Bunu oldukları zaman zaten buna herhangi bir aylık falan ücret ödemiyorlar. Ha, onu soracağım. Yok ödemiyor. Sadece bir mesaj geldiğinde. Bu devletin bir hattı mı, özel? Tabii devletin yani şöyle siz hattı derken siz şimdi kendi operatörünüzde UYAP biliyorsunuz. Yani ulusal yargılama Evet. program. Orada siz ona abone oluyorsunuz. Diyelim ki sizinle ilgili bir dosyanız var. O dosyayla ilgili bir gelişme oldu, şu oldu. Her türlü bilgi sizin mesaj olarak size gelir, SMS olarak gelir. Muhtara giden kağıdı kovalayacağınıza buraya evet, üye evet. olursanız bunların Ama, hepsinden ilk siz haberdar tabii. olursunuz. Ya yine de bakın hani mesaj gecikir şu olur bu olur. Mutlaka tatile giderken ben bunu ısrarla söylüyorum. Muhtarlığa bir bilgi verin. Muhtara bilgi verin. Ben tatile gidiyorum. Ya bir şey olursa hani bana bir belge falan gelirse bana haberdar edin diye verin yani. Bu kadar zor bir iş değil. UYAP 4060. Yani UYAP 4060. 10 dakikada 5 dakikada abone olurlar. Olurlar ve başka bir davada, başka bir şeyde ne olursa olsun kendilerine davalarıyla ilgili bilgi gelir. Yani mesaj gelir. Para ödemeyeceksiniz herhangi bir şey. Sadece mesaj geldiğinde o mesaj ücreti ödeniyor. O yüzden bunu yapsınlar yani. Pencereden dolandırıcılık. Evet. Ya şimdi bu o kadar enteresan bir şey ki Bu gerçekten. nedir? Bu şimdi şöyle. Ya şimdi mesela şu bir kağıt. Mesela ben buradan bir tane pencere açayım. Ondan sonra da o nasıl olduğunu hemen anlatayım size. Pencereden imza dolandırıcılığı. Şimdi mesela daha neler duyacağız ya. Mesela size bir belge geliyor. Bir tebligat bir şey getiriyor. Yani kendisini posta görevlisi veya kargo görevlisiymiş gibi tanıtıyor. Ha, kapıya geliyor. Kapıya geliyor. Diyor ki Emel Hanım diye bir evrakınız var diyor. Tamamen o şeyi giyiyor. O üniformalarını giyiyor. Üniformaları falan giyiyor. Tabii geliyor. Diyor ki Emel Hanım bir evrak var diyor. Sarı bir zarf getiriyor size. Bunu diyor almanız için diye bunu imzalamanız lazım diyor. Zaten doğaldır. Tebligat geldiğinde imzalıyorsun. Şimdi siz şu üstteki evrakı imzalamanız gerekiyor değil mi? Şunu mesela ben imzalıyorum. Aslında alttaki boş senedi imzalamış oluyorum. İsim falan her şeyi dolduruyorlar ve bu şekilde ve bir bakıyorsunuz ki işte o artık bir kambiyo takibi oluyor. Artık onda itiraz falan çok daha zor. Kendi imzanız çünkü. Yani onların istediği sözleşmeye imzayı üste konan kağıda pencere açarak. Evet. Şimdi şöyle bir pencere açıyor. Yani böyle derken tabii o çok daha profesyonelce yapıyorlar. Böyle tabii. Siz üstteki kağıdı imzalayayım derken alttaki boş senedi imzalamış oluyorsunuz. Bu somut olarak da çok sayıda kişinin başına gelen bir olay. O yüzden şunu rica edeceğim. Yani gelen şeye neyi imzalıyorlarsa evirip çevirip altına bakacaklar. Ha diyeceksiniz ki ya her şeyden de şüphe eder hale geldik. Doğru söylüyorsunuz ama başka çaremiz yok. Ve biz bu sorunu Emel Hanım dayanışma içerisinde çözeriz. Ben o yüzden bu konuda bir tane videoyla başladım. Baktım ki gerçekten o kadar çok mağdur var ki. Ya dedim ki Allah Allah yani gerçekten o kadar zor durumda olan insanlar var ki düşünün. Adam cebinde 5 kuruş parası yok. Bir de bakıyor ki 350, 400, 500 lira hakkında kendi adına kredi kullanmış. Ya da işte böyle bir borçla karşı karşıya kalmış. Hayatı tamamen bitiyor. Çoluk çocuğu için, aile için biriktirdiği ya da parayı kaptırabiliyor. O yüzden hani bu program bence bu programı lütfen 2 kez 3 kez izlesinler. Sevdikleri paylaşsınlar. Çünkü gerçekten hayat kurtarır ya. Hayat kurtarır yani. Bu kiralık hesap dolandırıcılığı nedir? Ya bu mesela bu aslında şu ana kadar anlattıklarımızdan daha önemli bu. Çünkü bu şu ana kadar anlattıklarımızda kaybınız sizin para. Para dersiniz ki ya para kaybolur ama yerine gelir. Burada gençlerin hayatı mahvoluyor. Bakın gençlerin hayatı mahvoluyor. Bunun altını çiziyorum. Çok önemli. Yani genç bir insan tamamen neredeyse 10 yıl 15 yıl cezaevinde kalabilir. 20 yıl cezaevinde kalabilir. Bu nedenle. Bakın nasıl işliyor bu iş. Kiralık hesap dolandırıcılığı. Şimdi zaten bu çete, ekip öyle bir çalışıyor ki kolay kolay tepedeki insan yakalanamıyor. Çünkü hesap kiralık. Zaten patatesi sattı biraz sonra konuşuruz. Telefon da başkasına ait. Hesap da kiralık. O yüzden çok kolay sıyrılıyorlar. Bakın ne yapıyorlar. Sosyal medyada gözüne kestiriyor önce. Ahmet'i Mehmet işte. Diyor ona önce bir arkadaşlık kuruyor, güven oluşturuyor. Diyor ki ya diyor işte Ahmet diyor ben diyor şöyle bir durum var diyor. Benim hesabımda bloka samimi oldu ya biraz. Zaten bu işleri bu yani. Hediye gönderiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Aynen bir kanka. Benim diyor hesabımda bloka var diyor. Bir miktar diyor para gelecek diyor. Ya diyor bana diyor IBAN'ını verir misin diyor.
IBAN verirsin. Senin hesabına gelsin. Senin hesabına gelsin sen diyor. Bana atarsın. Hatta içinde de bir miktar diyor şu kadar da sen al diyor. Harçlık olsun sana diyor. Hani emeğin olacak, emeğin geçecek diyor. Peki diyor. IBAN'ını veriyor. Kullanıyor hesabı. Ve gerçekten de parayı çekiyor, veriyor. Kendisinde bir miktar para alıyor veya bazen de almıyor. Bazen arkadaşı olduğu için hani almayabiliyor da. Diyor ki bunu sıklaştırmaya başlıyor. Bir tane daha, iki tane daha, üç tane, ya bir tane daha gelecek falan filan diyor. Oysa o gelen paralar ne biliyor musunuz? Suçtan elde edilen paralar. Yani dolandırdıkları insanların ya da işte başka şekilde hani yasa dışı paralar geliyor o hesaplara. Yasa dışı yani. Parayı legalize mi ediyor bu yolla? Tabii abi legalize değil bir. İkincisi de kendisi maşa yani hiçbir zaman eli yanmıyor. Maşa olarak tabii. Tabii kendisi eli yanmıyor. Görünen öbürünün hesabı. Çünkü o yakalanacak. Ve 1, 2, 3, 4 devam ediyorlar Emel Hanım. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Diyor ki ya diyor işte Ahmet, Mehmet yani sen diyor bu diyor hani bak bir de para da kazanmaya başlıyor ya çocuk oradan. İşte üniversite öğrencisi olabilir veya işte bir maddi geliri zayıf olabilir. Ona bir para kazandırmaya başlıyor işte. 5, o da diyor taş atıp da kolum mu yoruldu durduk yere şu para geldi. Hesabımı verdim diyor kullanıyor diyor. Bir şey olmaz diyor. Ya diyor bize diyor arkadaşlarından da yani böyle varsa diyor ağır ilerliyorlar. Onlar da tanıştır bizi diyor. Onlar da hani bu işten diyor para kazan. Zaten yapacakları bir şey yok diyor. Sadece hesap numarasını verecekler diyor. Ve bu iş gelişiyor. 3, 5, 10, 15 genişliyor. Ama bunlar tek bir kişiyle değil başlamıyorlar. Ekip çeşitli insanlar. 50 kişi, 100 kişi. Ben ne oluyor biliyor musunuz? O hesaplarda paralar o kişilerin hesabına gidiyor. Oradan paralar çekiliyor ve başka hesaplara gönderiliyor ve olay bitiyor. Sonra çete çökertildi diyelim. Çete çökertildi. İlk kim ortada? Hesabın sahibi. Parayı nereye gönderdin diyorsun. Mesela dolandırılmışım ben. Parayı nereye gönderdin Cengiz diyor bana polis mesela. Diyorum ki ben şu hesaba yolladım. O hesap kim? Kiralık hesabını kiralayan kişi. Eyvah. Zavallı yani masum. Ama yasada bilmiyorum diye bir şey yok. Bilmiyorum diye kurtulamıyorsunuz yani. Ve ben ne oluyor biliyor musunuz Emel Hanım? O çete üyeliğinden, dolandırıcılıktan, aklına çekip bin bir türlü suç. Çünkü şantaj vardır. Her şey yani para gelişi bir defa zaten her şeyden önce. Kara para olur, her şey olabilir. Artık o suçlar neyse o kişiye, IBAN'ını veren kişiye dava açılıyor. Ve gençlerin hayatı kaymış durumda. Öyle çocuklar var ki böyle yargılanan, giriyor çıkıyor cezaevine, tahliye oluyor, bir daha giriyor, bir daha çıkıyor. Her hesap çıkıyor. Çünkü her havale için, her efet için ayrı dava açılıyor. Eyvah eyvah. Dava Gençliğinin baharında. Yani. Hayatı tabii. Yani buradaki söz konusu olan yani para pul değil ya ben açıkçası. İtibar da burada tabii yani. Ya üniversite öğrencisi bir insan düşünsenize. Bütün ailesinin umudu o. Bütün hayatı mahvoluyor. Gençlik yılları cezaevinde geçiyor. O yüzden aman yani burada hani bütün dolandırıcılıkların önemli ama en önemlisi bu bence. En önemlisi bu. Kiralık hesap dolandırma. Kiralık hesap. Kimseye hesabınızı verip de tanımadığınız hele sosyal medya üzerinden bu transfere ne olur çanak tutmayın. Bakın başınıza neler geliyor. Bakın şunu da yapıyorlar. Mesela sizin IBAN'ınız var ya kendilerinde. Bu da ayrı bir şey. Birdenbire bakıyorsun ki hesabınıza 1 milyona para geldi. Allah Allah diyorsun. Bak bunu herkes bu hatayı yapabilir bakın. Bu kiralık hesap değil. Sonra arıyor sizi bir vatandaş diyor ki ya diyor bu diyor benim diyor annemin diyor aslında diyor tedavi parasıydı diyor. Yanlışlıkla diyor hani size diyor yollamışım diyor. Onu diyor şu hesap numarasını yollar mısın diyor. Siz yolluyorsunuz. Yolluyorsunuz. 2 tane şey oluyor. Ya o kara para veya işte yasa dışı bir para. Veya da ne oluyor biliyor musun? Size parayı gönderen yani çünkü siz başkasının IBAN'ına yolladınız ya siz. Telefon açan kişinin IBAN'ına yolladınız. Diyor ki paramı geri ver diyor. Bakın bunlar somut gerçekler yani. Paramı geri ver diyor. Ben diyor yanlışlıkla... Bana gelmedi o para sen başkasına gönderdin diyor. Tabii. Tabii. ya da bir suçla elde edilen bir para. Yani ikisi de olabiliyor. Patates hat nedir? Ya bu patates hat da çok enteresan bir şey. Açık hat patates hat deniyor buna. Şimdi şu. Ya sahte kimlik bilgileriyle veya da çalıntı kimlik bilgileriyle hat alıyorlar. Mesela diyelim ki benim kimliğim veya sizin kimliğini çalıyor. Gidip o bilgilerle bir hat alıyor. Sizin haberiniz olmuyor. Sizin nasıl haberiniz olacak ki? Gitti kimlik bilgilerimiz çalındı gitti hat aldı. Onunla bakın bütün suçları onunla işliyorlar. Şimdi diyelim ki bilinen telefonlara değil bütün suçları diyelim ki işte adamı tehdit mi edecek? Şantaj mı yapacak? Ya da komplo mu kuracak? O patates hatlarla yapıyorlar. Diyelim ki çete çökertildi. Birdenbire polis kapınıza gelip hadi emniyete diyebilir. Çünkü sizin haberiniz yok ama
Sizin adınıza hat çıkartılmış. Sizin isminize hat çıkartılmış ve o hatlarla Neler yapılmış, neler yapılmış. yapılmış. Hani siz anlatırsınız derdinizi ama aradan yıllar geçer yani. Yurt dışından gelen çağrılar var. Beni hep korkutur. Böyle işte Bulgaristan'dan, oradan buradan gelen telefonlar. O telefonlar açılmamalı mı? Şimdi onlar şöyle, bakın şimdi yurt dışından şöyle bir şey yapıyorlar. Mesela bir kapıya ayak koyma tekniğini uyguluyorlar. Bunu anlamışım. Seleme diyor mesela. Merhaba diyor veya işte tamamını da yazmıyor da. Profilde zaten ilginizi çekecek bir resim olabiliyor. Diyor ki veya biz sizinle diyor tanışmıştık diyor. Veya dikkatini çekecek sizinle ilgili bilgi veriyor falan. Siz eğer buna cevap verirseniz işte kapıya ayak koymuş oluyor. Kapıya İlişki başladı, iletişim başladı. Şimdi kapıya ayak koyma tekniği bilirsiniz. Çok önemli bir teknik yani. Genelde birçok alanda kullanılıyor ama şimdi dolandırıcılar da son zamanlarda bunu kullanmaya başladı. Merak uyandırıp sizinle bir irtibata geçme. Siz ondan sonra ona bir cevap verince artık bir şekilde o sizi ikna etmenin yollarına gidiyor. Bu birincisi. Diğeri de görüntülü arıyor sizi. Görüntülü arayabiliyor. Ve sizin onunla 30 saniye görüşmeniz yeterli. 30 saniye görüşmeniz yeterli. Alıyor o görüntüyü, işliyor, ekliyor, biçiyor, ölçüyor, biçiyor ve işliyor. Ertesi gün veya birkaç gün sonra size bir telefon geliyor. Diyor ki hakkınızda diyor böyle şikayet var diyor. Ya da işte diyor ki veya başka bir şey diyor. Bu diyor resimleri diyor eğer şu kadar para ödemezseniz diyor şantaj. Ailenize göndereceğiz veya sosyal medya paylaşacağız. Şantaj yapmaya başlıyorlar. Yani o yüzden çok bir defa ya bu şimdi bütün bu mesajlaşma bölümlerinde var. Yani tanımadıkları bir şey engellesinler. Yani tanımadıkları isim mesela açık ve net değilse onunla gelen telefonlara ve mesajlara hiçbir şekilde cevap vermeleri gerekiyor. Ne WhatsApp'tan ne Instagram'dan hiçbir yerden. Evet tabii. Evet. Çoğu zaman bilindik numaralar başlangıcı. Rakamlarını söylemiyorum ki çünkü yanlış anlaşılmasın. Mesela 0 bilmem ne diye başlıyor. Siz bu numaralar güven oluşturmuş artık toplumda. Bu numara diyorsunuz ki kurum numarası diyorsunuz. Veya işte bir banka numarası. Anladım. Yani şimdi o yüzden o numaraları kullanıyorlar. Kullandıkları için de vatandaş daha kolay tuzağa düşüyor. Mesela diyelim ki artı bilmem ne olsa o kadar diyecek ya bak yabancı zaten bilmiyorum. O yüzden ona çok dikkat etsinler. Yani numara tanıdık olabilir, çok yakın olabilir, ona çok dikkat etsinler. Hatta birebir aynı olabilir. Birebir çünkü onu yapay zeka ile yapabiliyorlar. Hani aynen o numaradan arıyormuş gibi sizi arayabilirler. O numara başkadır ama siz orada ekranda diyelim ki benim numaramı görürsünüz. Nasıl? Aynen öyle. Yani aynen. Cengiz Hortoğlu beni arıyor deyip ekranda isminizi gördüğümde aslında siz beni aramıyor olabilir misiniz? O bir programla, indirdikleri bir programla onu yapabiliyorlar. Yani tabii ki. Yani ben sanırken orada ekrandaki, daha doğrusu arayan kişi başkası olabilir. Ona çok dikkat etmeler yani. Bu WhatsApp mesajları için de geçerli mi? Yani işte onu telefonla yapabildiklerini orada da yapabilirler tabii. Yani. Ama diyelim ki bir telefon geldi. Baktınız benim numaram. O aslında ben olmayabilirim. Yani tamamen bir programla onu size istedikleri bir numarayı gösterebiliyorlar. Bu yayının başından beri zihnimde rahmetli Ferdi Tayfur'un hadi gel köyümüze geri dönelim. Aynen. O türkü dönüyor. Aynen. Ne oldu böyle Cengiz Bey? Vallahi işte yani bunu adeta bir seferberlik gibi bu konuda. Bu dolandırıcılara karşı el ele verip danışma içerisinde bu sorunu çözmemiz lazım. Bunların hepsi siber ve dijital ortamda yapılanlar. Evet. Diyeceksiniz ki ya işte haklarımız var, şikayet ederiz, şunu yaparız ama bu adamları yani yakalanması da çok kolay. Çünkü yurt dışında genellikle. Burada kullandıkları kişiler de hesapları işte şu bu. Yani daha çok hakikaten gariban ve bir kısmı da bu işi bilmeden işte patates at veya işte bu kiralık hesap. Bunlar hemen yakalanıyor. Hemen ilk yakalanan onlar oluyor zaten. Ben TC kimlik numarası paylaşırken çok tedirgin oluyorum. Birçok yerde de TC kimlik isteniyor. Tabii ki. TC kimlik numarama ulaşarak neler yapabilirler? Ya TC şimdi şöyle işte yani TC kimlik numaranızla belki işte hesap açabilir mi? Onu o kadar bilemiyorum ama yani bunu tamamen o numarayı yani TC kimlik tamamen korumanız da çok mümkün değil neredeyse. Değil. Çünkü her kuruma gittiğinizde isteniyor bu veya işte bir şey geldiğinde şu istenebiliyor. O yüzden yani neler yapılabilir? Yani şimdi açıkçası benim burada şunu söyleyeyim size. Bu şimdi hatta
Bazı ülkelerde şöyle yapılıyor. Mesela diyelim ki bir dolandırıcıyı yakalamak için bir dolandırıcıyı kullanıyorlar. Çünkü onun gibi veya bir katili yakalamak için bir katil kullanıyorlar. Yani onun gibi, biz onlar gibi düşünemediğimiz için. Doğru Yani belli bir yerden sonra kafamız açıkçası duruyor. Çünkü diyoruz ki ya, yani, çünkü biz onlar gibi bakamıyoruz olaya. O yüzden en iyisi bir dolandırıcıyla konuşup bunların daha ne yapabilir diye bunları sormak lazım. Daha ne yapabilirler diye. Ya tövbe etmiş olan bir dolandırıcıyla. Vallahi evet yani. Var mı sizin yakınınızda tövbe? Yok vallahi yok. O da biraz zor herhalde yani. Başlayınca mesleği bırakamıyor demek. Allah muhafaza. Aman ha, aman ha. Evet. Yani bana göre çok faydalı bir yayın oldu. Evet. Ben kendi adıma çok faydalandım. Dilerim siz de öylesinizdir. Bunun devamını getiririz Evet, biz. Çünkü sistem sürede, öyle bir revize ediyor ki kendini. Tabii, hep yeni bir dolandırıcılık tipiyle karşımıza çıkıyor. Evet. Eklemek istediğiniz... Ya bir tane sadece şunu ekleyebilirim. Yasal takip dolandırıcılığı bir dolandırıcı. Yasal takip dolandırıcılığı. Diyor ki kullanmış olduğunuz numara üzerinden başvurunuzun iptali sağlanmadığı için Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında adınıza açılmış olan dosyaya ilişkin olarak bugün 17.30'a kadar tarafımıza dönüş sağlamanız gerekmektedir. Sizi parikletip bir davanız varmış izlenimi yaratıyorlar. SMS mi geliyor bu? SMS geliyor. Yani normal bir telefon numarasından geliyor SMS. Altına numara koyuyor ki siz onu ararsanız diyor ki şu kadar diyor ödeme yapmanız lazım diyor. İşte yoksa diyor bu diyor hani işte 10 bin lira ödeyin, ödemezseniz 500 bin lira olacak. Endişelendiriyor ve o parayı alıyor. Dediğim gibi yine askıda kalmayı kullanıyorlar. Askıda kaldı deyip bir 10 bin daha alabiliyor. O yüzden hani bu da son derece önemli bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Biz devam edeceğiz. İkinci bölümü çekeceğiz sizinle. Bu bölüm dolandırıcılıklardı. Şimdi devamında nafaka konusu var, miras konusu var. Onlarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Yasaların son hali nedir? Aile içinde yaşananlar var. Bunları sorayım size. Şimdilik yorumlarınızı bekliyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere.